Hazır aldığınız salçaları nasıl kullanacağınızı, hangi yöntemle saklayacağınızı göstereceğim arkadaşlar size. Ben bu yöntemle saklıyorum. Hiç bozulmuyor, asla küflenmiyor ve teneke kutusundan da çıkardığım bu şekilde cam kavanozlarda saklıyorum. Sağlıkla kullanıyorum. Ev salçası gibi oluyor. Domates ve biber salçasını birleştirdim. Bu şekilde saklıyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl yapıyorum. Püf noktalarıyla sizlere anlatacağım. Merhabalar. Sevgiyle Yaşam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ben marketlerden aldığım bu domates salçası ve biber salçasını, bu biber salçası, şu da domates salçası. Markası ne olursa olsun hiç fark etmez. Bunlar genelde tuzsuz oluyor arkadaşlar. Tuzsuzları tercih ediyorum ben. Bu kutuları açtığımızda ne yaparsanız yapın, üzerine böyle yağ da dökseniz, tuz da atsanız üzerine her şekilde bunlar küfleniyor. Bunun için ben bir yöntem denedim. Ben bir yöntem kullanıyorum daha doğrusu. Onları sizlerle paylaşmak istedim. Biber salçası ve domates salçasını ikisini birlikte tencereme koyacağım. Şöyle de büyükçe bir tencere aldım ki derin olsun. Karıştırırken etrafa taşmasın, saçılmasın. Çok daha rahat karıştırayım diye. Şimdi ben bunları yapmak için işlemlere başlıyorum. Birlikte görelim neler yapmışım. Hem o arada sizlerle de bilgi paylaşacağım. Biber salçası bu. Bunu şöyle açıyorum. Bu şu şekilde açılabilen kapaklardan arkadaşlar. Yukarı kaldırıyorum. Kutuyu açıyorum. Bakın. Bu senenin biber salçası bu. Yeni yani. Bunun içerisindeki salçayı şöyle bir tencereye boşaltacağım. Ama bu tencerenin içerisine birazcık su koymak istiyorum. Eğer böyle tencereye kuru boşaltırsanız salçalarınız direkt dibine yanar. Onun için öncelikle bu tenceremizi biraz ıslatalım. Biraz su koyup çalkalayıp dökeyim ben onu. Şöyle bir parça su koyacağım. Bu şekilde dibini çalkaladım. Ve bu suyu geri alıyorum, döküyorum yani. Şu anda tenceremin dibi ıslak. Ve salçaları tencereye boşaltıyorum. Bu salçaları tencereye boşaltırken içini çok fazla kaşıkla kazımayın. Şöyle dibinde kalabilir. Bu dibindekileri de içerisine biraz su koyarak çalkalayacağım. Ama bunu bunun içine katmayacağım. Bu ayrı olacak. Kutuları ayırıyorum. Şimdi diğer salçamı açıyorum. Şöyle. Bu da domates salçası. Domates salçasını da boşaltıyorum içine. Bakın içinde kalanları asla kaşıkla çok fazla sıyırmıyorum. Sadece alabildiklerimi aldım. Bunların içerisine su koyup çalkalayacağım. Çünkü içerisindeki boyalar çıkar diye endişeliyim arkadaşlar. O yüzden kaşıkla sakın kazımayın. Şimdi iki salçayı da buraya koydum. Şöyle bir karıştırayım. Salçanın içerisine tuz atacağım. Ve ocağa koyup biraz pişireceğim arkadaşlar bunu. Şöyle
2 yemek kaşığı tuz koydum. Bu tuzum salamuralık tuz. Kalın tuz yani. Şimdi bu kutuların içerisine de şöyle biraz normal su koyup çalkalıyorum. Şöyle çalkaladığım bu suları da yaptığım çorbaların içerisine katacağım. Koyu kıvamlı bir salça oldu. Bunu ayrı bir kaba alıyorum. Bunu da yaptığım çorbalarda kullanacağım. Bunu kenara alıyorum. Bu kutuları atıyorum şimdi. Şimdi salçaları tencereye koydum. 2 yemek kaşığı da tuz ekledim. Ocağıma alıyorum. Ocağa koyduktan sonra mutlaka karıştırın arkadaşlar. Hiç başından ayrılmayın. Yapışır. Şöyle. Bu tuz eriyene kadar ve salçanız iyice ısınana kadar, pişene kadar bu işlemi yapmak zorundayız. Çünkü saklarken küflenmesin diye içerisindeki olan suyu uçuruyoruz biraz da. Biraz da tuzun erimesini sağlıyoruz bu şekilde. Bu şekilde yaptığınızda asla küflenme olmaz. Çok rahat tüketirsiniz salçanızı. Ve ev salçası tadına geliyor böyle yaptığınızda. Hazır salça kullanıyorsanız mutlaka bu yöntemle saklayın arkadaşlar. Benden size tavsiye. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu şekilde yaptığınızda yemeklerinizi mutlaka tuzunu az kullanın. Çünkü salçanız tuzlu olacak. Buna dikkat edin. Yoksa yemekleriniz çok tuzlu olur. Sürekli karıştırın. Dibine yanmasın, yapışmasın. Bir 10 dakika pişireceğim arkadaşlar bunu. Salçam çok güzel pişti. Bir 8-10 dakika pişirdim. Şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle parmağınızla dokunun. Çok sıcak olması lazım. Evet, bayağı ısınmış. Şimdi benim burada 1 kilo 600 gram salça var. 800 gram biber salçası, 800 gram da domates salçası var. Bu 1 kilo 600 gramlık salçaya şöyle dolu dolu 2 yemek kaşığı tuz attım. Ve 9-10 dakikada pişirdim. Şu anda bayağı bir suyu uçtu. Bunu nasıl saklayacağız derseniz arkadaşlar, bunu kullandığınızı buzdolabında saklayın. Kullanmadığınızda dolabınızın serin bir yerinde, evinizin yani kilerinde saklayabilirsiniz. Bozulmadığını göreceksiniz. Bu kadar pişme yeter. Altını kapatıyorum. Şöyle kuru bir kavanozumu alıyorum. İçi temiz bir kavanoz olsun. Kuru ve temiz. İsterseniz bunu ağzını ters çevirip konserve şeklinde de yapabilirsiniz. Hiçbir şey yapmadan sadece ağzını da kapatıp kenara koyabilirsiniz. Şöyle kavanozumu dolduruyorum. İsterseniz kavanozları bu şekilde sıcak sıcak kapatıp ters çevirin. Bu şekilde konserve şeklinde saklayın. İsterseniz de böyle bakın tutmuş bile neredeyse. Ağzı açık soğusun. Bunu günlük kullanımınız için kullanın. Dolabınızda koyun. Günlük kullanımınızdaki salçayı buzdolabında saklayın. Bu salçayı da kilerinizde saklayabilirsiniz. Salçalarınızı ziyan etmeyin. Arkadaşlar salçalarımı koydum bu şekilde.
Bunu kilere kaldıracağım. Bunu da buzdolabına koyacağım. Biraz soğumalarını bekliyorum. Siz de hazır salçalarınızın çabucak küflenip kötü olmaması için bu şekilde bu yöntemle saklayabilirsiniz. Afiyet olsun arkadaşlar. Hiç küflenmeyen, asla bozulmayan bir salçanız oldu. İçinde de tuz olduğu için yemeklerinize tuzunu az koyarak kullanın. Yemeklerinizin tuzunu, salça koyduğunuz yemeklere mutlaka tuzunu az koyun. Çünkü domates salçanız ve biber salçanız tuzlu. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar.